Taşıdığınız bu mucize şimdilerde bir kavun kadar. Ne kadar heyecanlı değil mi? Bu durum yeni bir takım fiziksel zorluğa sebep olabilir. Ama hiçbiri baş edemeyeceğiniz problemler değil. 31 haftalık gebelik macerasını da başladın. Ama tatlı ama acı günlerin oldu biliyoruz. Yaşadıklarını saymakla bitiremeyiz. Ne de olsa dışı beni, içi seni yaktı. O halde 31 haftalık hamilelikte neler olur? 31 haftalık bebek gelişimi nasıldır? Lafı uzatmadan başlayalım. Şimdi videomuza geçelim. Merhaba sevgili anne adayları. Konuya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çoğu zaman hazırladığım içerikleri beğenerek izleyip bilgileniyorsunuz. Ama bu beğeni kalplerde gizli kalıyor. Biraz sonra anlatacağım konuyu da beğeneceğinizi biliyorum. O yüzden şimdi videoyu durdurup bir saniyenizi bile almayacak olan beğen butonuna bastıktan sonra devam edin lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bu hafta bebeğinizin boyu 40 santimden fazla, ağırlığı ise hemen hemen 1800 gram. Başını, kollarını ve bacaklarını hareket ettirebilir ve derinin altında biriken yağ tabakası ile birlikte her geçen gün vücudu biraz daha genişliyor. Büyük ihtimalle çok fazla hareket ediyor. Bu nedenle bebeğinizin tekmeleri ve taklaları nedeniyle uyuyamayabilirsiniz. Olaya iyi yönünden bakın. Bu bebeğinizin sağlıklı ve hareketli olduğunun bir göstergesi. Karnınızın epey büyümüş olması bazı sıkıntılar yaşamanıza neden olsa da hamileliğin tadını çıkarmaya bakın. Hafta hafta gelişimini takip etmeniz içinizdeki gizemli küçüğün ne durumda olduğu hakkında fikir sahibi olmanızı sağlayacak. Bebeğinizin organları ve vücut sistemleri neredeyse tamamen oluştu. Artık en büyük gelişmeler boy ve kilo artışında olacak. Haftalık kilo alımı ortalama 500 gram. Gebeliğin 31. haftasında bebeğinizin cilt yüzeyindeki lanuga adı verilen ince tüyler hızla kaybolmaya devam ediyor. Vücudu sıcak tutma ve bağışıklık sistemini güçlendirme görevi olan vernix-keizoz tabakası da cilt yüzeyinde bir hayli kalınlaştı. El tırnakları tamamen uzadı. Ayak tırnaklarının uzamasına daha var. 31 haftalık gebelikte bebek göz kapaklarını artık çok daha iyi kapatıp açabiliyor. Gözlerinin görme ve odaklanma işlevi de tamamlandı. Beyin ve sinir sistemi tamamen gelişti. Bu sebeple de her geçen gün daha bilinçli hareketler yapıyor. Hamilelikte 31. haftada bebeğin akciğerlerinde sürfaktan üretimi devam ediyor. Ve bu üretim böbrek üstü bezler ile sağlanıyor. Akciğerleri her geçen hafta dış dünyada rahatlıkla nefes alabilmesini sağlayacak kadar tamamen gelişmeye devam ediyor. Ortalama 5 hafta daha olgunlaşma safhasında olacağı için 36 haftadan sonra doğan bebekler neredeyse hiç yardımsız nefes alabilirler. Baş parmağını veya diğer parmaklarını emdiği için emme refleksi büyük oranda gelişti. Tamamen gelişmesi ise 35 ve 36. haftaları bulacak. Bu sebeple eğer erken doğarsa meme emerken sıkıntı yaşayabilir bebeğiniz. 31 haftalık bebek günde yarım litre kadar idrar yapar. İdrar yapması amniyon sıvısının yenilenmesi için çok önemlidir. 31 haftalık hamilelikte erkek bebeklerde testisler testosteron üretmeye başlar. Testisleri kasıktan torbalarına doğru ilerler. Kız bebeklerde ise klitorisin gelişimi büyük oranda tamamlanır. Anne adaylarının hepsi bebeklerinin hareket düzenini tanır. Hareketlerin sıklıklarında ve yoğunluklarında oluşan değişimleri fark ederler. 31 haftalık gebelikte bebek hareketlerinin azalması söz konusu olabilir. Hamileliğin ilerleyen dönemlerinde bu hareketsizlik artabilir. Özellikle bebeğin başı leğen kemiğine düştükten sonra rahmin içinde hareket edecek pek fazla bir yeri kalmaz. Bebeğinizin yeri daraldığı için hareketleri de yavaşladı. Ancak bu hiç hareket etmeyeceği anlamına gelmiyor. Bu sebeple bir süre hareket etmezse durumu doktorunuza haber verin. Doktorun sana en son hareketi ne zaman hissettiğini ve en son birkaç saat içinde kaç defa hissettiğini sorabilir. Bu ölçümlemeleri yapıp doktorunla iletişime geçmen en sağlıklısı olacaktır. Bebeğinizin 31. gebelik haftasında baş aşağı durmuş olması beklenir. Bu pozisyon vertex pozisyonudur. Ama bebeğiniz henüz dönmediyse hemen endişelenmeyin. Bu haftalarda bebeklerin %25'i ila %30'u hala terstir. 38. haftaya kadar bebeğinizin baş aşağı dönme ihtimali var. Bebeklerin %4'ü makat geliş şekliyle doğar. Yani ters bir şekilde doğar. Ayrıca gebelik ilerledikçe bebekler hareket ve uyku düzeni tuttururlar. Bu yüzden 1 ila 3 saat arası artan ya da azalan hareketlilik dönemlerinin olduğunu fark edebilirsin. Şu anda ne zaman karanlık ve ne zaman aydınlık olduğunu biliyor. Fakat hala uykusunu veya hareket düzenini buna göre ayarlamamış olabilir. Birkaç hafta içerisinde büyük ihtimalle bebeğinizin hareketlerini ve uykusunu bir düzene oturttuğunu fark edeceksiniz. Kasları güçlendiği için 31 haftalık bebek hareketleri sırasında minik darbeleri ve vücudu esnetme hareketleri canınızı bazen acıtabilir.
31 haftalık gebelik ultrason görüntüsünde bebeğinizin ne kadar uzadığını görmek sizi şaşırtabilir. Yerinin daraldığını da göreceksiniz. Yüzünün tamamen gelişmiş olduğunu da görebilirsiniz. 31 haftalık gebelik görüntüsünde bebeğinizi esnerken, tekme atarken, parmağını emerken veya hıçkırırken görmeniz mümkün. Rahminizdeki kasların genişlediğini hissediyor musunuz? Birçok kadın Braxton Hicks adı verilen bu rastgele sancıları hamileliğin ikinci yarısından itibaren hissetmeye başlarlar. Bu sancılar genellikle 30 dakika sürer ve düzenli değillerdir. Sık bir şekilde gerçekleşen sancılar ağrınız olmasa bile erken doğum sinyali olabilir. Eğer 1 saatte 4'ten fazla sancınız olursa veya diğer erken doğum belirtilerini fark ederseniz hemen doktorunuzu arayın. Bu değişimler ise vajinal akıntının artması, daha sulu, mukuslu ve kanlı bir şekilde, karın ağrısı, regl ağrısına benzer kramplar, pelvik bölgesinde baskıda artış, sırtın alt bölgesinde oluşan ağrıyı kapsamaktadır. Özellikle daha önce böyle bir ağrınız yoksa bunu kapsamaktadır. Son zamanlarda kolostrum adı verilen erken dönem sütün göğüslerinizden geldiğini fark etmiş olabilirsiniz. Eğer cevabınız evetse kıyafetlerinizi korumak için göğüs peti alabilirsiniz. Eğer cevabınız hayır ise endişelenmeyin. Siz fark etmeseniz bile göğüsleriniz kolostrum oluşturuyordur. Eğer şu anki sütyenleriniz küçük geliyorsa bir emzirme sütyeni alabilirsiniz. Bu sütyeni alırken şu anki bedeninizden en az bir beden büyük olanını seçmelisiniz. Sütünüz geldiğinde bu ekstra alan için mutlu olacaksınız. Mideniz neredeyse göğüs bölgesindeymiş gibi hissedebilirsiniz. Çünkü hamileliğin 31. haftasında artık rahminiz göbek deliğinize çok yakın. Bu da rahminizin bütün iç organlarınızı itmesine, ciğerlerinizi sıkıştırmasına ve onların tam olarak genişlemesine imkansız hale getirmesine yol açıyor. Sonuç olarak vücudunuz hava için geniş bir alana sahip değil ve bebeğiniz doğana kadar da olmayacak. Her ne kadar siz bu nefes darlığından şikayetçi olsanız da bebeğiniz kendisine gereken oksijeni plasentadan sağladığı için oldukça keyfi yerinde. Hamileliğin sonuna doğru bebeğiniz pelvis bölgesine doğru düştüğünden nefes alma probleminiz azalabilir. O zamana kadar durabildiğiniz kadar dik durmaya veya uyurken kendinizi yastıkla desteklemeye veya ciğerlerinize yer açmak için vücudunuzun yan tarafı üzerine uyuduğunuzdan emin olun. Özellikle hamileliğin sonuna yaklaştıkça ayakkabılarını çıkartıp bir süre öyle durduğunda daha sonra tekrar giyemediğini fark edersin. Bu problem tahmin ettiğin üzere şişlikle ilgilidir. Bir süre şişlik sorunu ile baş etmen gerekeceği için hareketi sınırlayıcı, sıkı ve dar çoraplar, ayakkabılar, kıyafetler tercih etmemen iyi olabilir. Şişmenin neden olduğunu merak ediyorsan kısaca şöyle açıklayabiliriz. Vücut hamilelik döneminde bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak için %50 oranında daha çok kan ve vücut sıvısı üretir. Bu ekstra sıvılardan bazıları vücut dokularına sızar. Büyüyen rahim pelvik damarları itmeye başladığında vücudun alt kısmındaki kan akışı kısmen engellenir. Bu da sıvıyı ayaklara ve bacaklara iter. Bu da şişmeye neden olur. Ayrıca otururken bacak üstüne atmak da dolaşımı etkiler. Bacaklara giden kan akışını engeller. Bacaklarını olabildiğince uzatarak oturmaya, uzun süre hareketsiz kalmamaya özen göstermelisin. Gebelikte 31. haftadan itibaren karnınız her geçen hafta sizi hayrete düşürecek kadar büyüyecek. Karnınızın büyüklüğünü aynı haftalardaki başka anne adaylarıyla karşılaştırmamanız en iyisidir. Bu konuda yorum yapan olursa da kulaklarınızı tıkayın. Her kadının vücut tipi birbirinden farklıdır. Bu sebeple de hamilelikte karın büyüklükleri ve şekilleri farklı olabilir. Karın büyüklüğünüz iri mi yoksa küçük bir bebek mi dünyaya getireceğiniz göstermez. Endişelendiğiniz bir durum olursa doktorunuzla konuşmalısınız. Bu haftadan itibaren doktorunuzla doğum tercihlerinizi konuşmaya başlayabilirsiniz. Ona doğumda sizinle birebir ilgilenebilecek bir ebeyle çalışıp çalışmadığını sorabilirsiniz. Çünkü doğurtma ile ilgili uzmanlık alanı ebelerindir. Eğer doktorunuz birebir ebe desteği sağlayamayacağını söylerse doğumda sizi cesaretlendirecek, doğum öncesi ve sonrasında da bebek bakımı ile ilgili sizi yönlendirecek bir doula yani doğum destekçisi ayarlayabilirsiniz. Ebe olup da ekstra doğulalık eğitimi almış birini de seçebilirsiniz. Her ikisi de doğum deneyiminizi sağlıklı ve pozitif geçirebilmenizi sağlayacaktır. Erken doğum gibi bir ihtimalde 31 haftalık doğan bebekte yaşama şansı çok yüksektir. Erken doğum riskini arttıran faktörleri bilmeniz önlem almanız açısından önemlidir. Erken doğum riskini arttıran faktörler şu şekildedir: stres, sigara içmek veya alkol kullanmak, yetersiz beslenmek veya yetersiz kilo almak, ağır işler yapmak veya günlerce dinlenmeden ayakta kalmak, her gün ilaç kullanmak,
cinsel ilişki, özellikle kadının orgazm olması, rahim kasılmalarının başlamasına neden olabilir. Eğer doğumu tetikleyecek başka risk faktörleri de varsa son 3 ayda anne adayının orgazm olmaması tercih edilmelidir ve doktorunuzla bu konuyu mutlaka konuşun. Başka sebepler rahimde hassasiyet, yapısal anormallikler ve rahim ağzında zayıflık, plasentanın rahim ağzına yakın olması, annede kronik bir hastalık, enfeksiyon geçirmek, anne adayının yaşının küçük olması veya ileri yaşta olması, bebekte anomali tespit edilmiş olması ve çoğul ebelik. Bunlar erken doğumun sebeplerindendir. Çoğul ebelik demişken bu haftalarda ikiz, üçüz yani çoğul gebelik yaşayanlar için birkaç şey söylemek istiyorum. 31 haftalık ikiz gebelik, çoğul gebeliklerle ilgili en büyük problemler erken doğumlardır. Cenin sayısı arttıkça gebelik haftasının süresi ve her bir bebeğin doğum kilosu azalır. Yine de bu her vaka için geçerli değildir. İkizler için ortalama hamilelik süresi 37 haftadır. Üçüzler için ise hemen hemen 35 haftadır. Bebeklerin rahimde kaldığı her haftada organların ve sistemlerin olgunlaşmasıyla birlikte doğum kiloları da artar. Çoğul gebeliklerde amaç prematüre doğumdan kaçınmak için hamileliğe mümkün olduğunca devam etmektir. Bunun en iyi yolu ise yatak istirahatidir. Bütün hamilelik boyunca düzenli aktivitelere devam etmek mümkün olmaz. Doktorun yatak istirahati tavsiyesine uymak gerekebilir. Bazı araştırmacılar erken doğum sancılarını kesmek için kullanılan ilaçların prematüre doğumu önlemede çok önemli olduğuna inanırlar. Bu ilaçlar erken doğum sancılarının başlamaması için rahmi rahatlatmakta kullanılır. Doktorunun söylediklerini sıkı bir şekilde takip et. Bebekleri taşıyabildiğin her gün ve her hafta onların daha fazla olgunlaşmaları ve gelişmelerini tamamlamaları anlamına gelir. 31. haftayı da geride bıraktık. Hamilelikle alakalı diğer videolara sonda çıkan kartlardan gidebilirsin. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum yaparak geri dönütler sağlamayı unutma. Bu kanalı izlenmeye değer bulup hemen şimdi buradan abone olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esirdir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.